Romantik yol rotamızın ilk 4 gününde Oberammergau, Füssen, Schwangau, Landsberg, Augsburg, Harburg, Nördlingen ve Dinkelsbühl'deydik. Epey bir yer olmuş ama daha bitmedi. 3 günümüz daha var. Hazırsanız şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu sefer ilk durağımız bu rotanın en ikonik şehri Rothenburg. Romantik yol rotamızın ilk günden beri merakla beklediğimiz o gün geldi. Rothenburg'dayız. Burası bu rotanın en önemli noktalarından birisi. En romantik şehir, en ikonik yeri. En ikonik yeri diyorum çünkü bunu siz kendiniz de test edebilirsiniz. Ne demiştik? Burası 410 kilometrelik bir rota ve yaklaşık 28 tane şehir kasaba var. Ama Google'a romantik yol veya romantik road diye tarattığınızda karşınıza çıkacak fotoğrafların %90'ı Rothenburg'dan olacak. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. O fotoğrafların da hepsi bu arkamda görmüş olduğunuz manzara olacak. Eğer buraya yüksek sezonda gelirseniz burada manzarayı boş yakalayıp fotoğraf çektirmeniz neredeyse imkansız. İnanılmaz bir sıra oluyormuş. O yüzden bol like'lı güzel bir Instagram fotoğrafı istiyorsanız biraz erken kalkıp herkes uyurken buraya gelmeniz gerekebilir. Çok güzel keçeler var, bakar mısın? Şu kabana bak. Bak ama. 300 euro var mı, kaban alalım? Neden? Aynı mağazanın outleti orada. İçim attık ve 400 euro. Orada 300, burada 400. Fark ettiyseniz fiyatları görünce hiç konuşmadım bile. Neyse biz oradan ayrıldık zaten. Şimdi Rothenburg'un ana meydanı Marktplatz'tayız. Belediye binası da tahmin edebileceğiniz gibi burada. Meydanda dikkat çeken bir diğer bina ise Marian Apotheke. Bu bina 15. yüzyılda yaptırılmış. Binada yer alan eczane ise 1812'den beri burada hizmet vermeye devam etmekte. Romantik yol rotamızı planlarken bugüne kadar bildiğiniz gibi her gün 2-3 yer görmek üzerine hareket etmiştik. Ama Rothenburg'a tam bir gün ayırdık. Aslında buraya dün akşam geldik ve bugün bütün gün buradayız. Acelemiz yok, yavaş yavaş, rahat rahat bu güzel romantik şehrin keyfini çıkarıyoruz. Eczanenin yanındaki sokaktan girdiğinizde sizi önünde kuyusu olan beyaz renkli bir bina karşılayacak. Eskiden bu binanın alt katında kasaplar yer alırken üst katı ise insanların dans etmek için buluştukları bir yermiş. O yüzden de buranın adı Fleisch- und Tanzhaus yani et ve dans evi. Şehirdeki bir diğer ikonik yer ise Röderbogen kemeri ve Markusturm Kulesi. En güzel fotoğraflar için burası da güzel bir adres.
Bu romantik yol rotasını yapacak olanlar için önemli bir tavsiyemiz daha olacak. Hangi şehre giderseniz gidin bu rotada ilk önce belediye binasına gidin. Yani o Rathaus diye geçen belediye binasına gidin. Onun altında bir turist info ofisi göreceksiniz. Bizim bugüne kadar gittiğimiz şehirlerde istisnasız bu turist info ofisleri hep belediye binasının altındaydı. Oradan ne yapacaksınız? Kendinize böyle bir harita alacaksınız. Bu haritada hem kendi belirlediğiniz yerleri işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda onların önerdikleri başka binalar da oluyor. Oradan gözünüze kestirdikleriniz olabilir. Küçük böyle tarihiyle ilgili açıklamalar var. Ve işin en güzel tarafı ki bu romantik rotta istisnasız karşımıza çıktı. Yürüyüş rotaları belirlemiş oluyorlar. O panoramik yürüyüş rotalarını takip ederek şehri hızlı bir şekilde keyifle gezebilirsiniz. Şimdi yemek zamanı. Sonrasında bekle bizi şehir duvarları. Aynen Nördlingen ve Dinkelsbühl'de olduğu gibi Rothenburg şehrin çevresi de Orta Çağ'dan kalma şehir duvarlarıyla çevrili durumda. Aynen burada şu an bizim yaptığımız gibi bu duvarların üzerine çıkıp şehri 360 derece yukarıdan gezebiliyorsunuz. Eğer tam tur yapmak isterseniz 4 kilometre. Tam tura tabii ki gerek yok ama Rothenburg'u yukarıdan görmeye de değer burası. Duvarların bu bölümünde böyle enteresan yazılar var. Mesela Ronald'la Marlies Kruger Las Vegas'ta evlenmişler ama herhalde İsviçreliler. Orada Los Angeles'tan çiftler var. Fall River filan. Ne ayak anlamadım. Biz de mi buraya böyle şey yaptırsak? Selen Şükrü, Alay Bey İzmir. Ne ki bunlar? ...1270 yılında inşa edilmiş bir evin önündeyiz. Şu an müze olarak kullanılıyor. 1270 yılında bakırcılar, zanaatkarlar yaşarmış bu sokakta. O dönemden kalma bir ev. Sonrasında değişik zanaatkarlar, değişik ustalar elden ele geçmiş. Son sahibi de biraz böyle berduş bir tip olduğu için... Rothenburg modernize edilirken evine dokunulmasına izin vermemiş. Şu an içerisinde 1200'lü, 1300'lü yıllarda nasıl yaşandığına dair izler bulabileceğimiz 11 tane oda var. Gelin keşfedelim. Rothenburg'da sizlerle paylaşabileceğimiz 2 tane daha müze var. Onların isimlerini de burada paylaşalım. Tabii paylaşması bizden, araştırması sizden. Rothenburg'u gezmeye devam ediyoruz. Şehir
zaten çok küçük, bir ucundan bir ucuna 15 dakikada yürünebiliyor. Böyle küçük şehirleri keşfetmeye bayılıyoruz çünkü listemizdeki her şeye tik attıktan sonra aynı zamanda şehri salına salına gezmek için de fırsat kalmış oluyor. Biz de fırsattan istifade bir kafeye oturduk. Aslında kafe snowballlarıyla meşhur. Arkada snowball imalathanesi var. Ama hatırlarsınız bizim Füsten'de snowballlardan dilimiz yandığı için bugün şansımızı Apple strudel kek gibi bir şeyden yana denemek istedik. Romantik yol 5. günde Rothenburg'da tüm hızıyla devam ediyor. Gerçi Rothenburg diyoruz ama buranın asıl adı Rothenburg ob der Tauber. Yani aslında aynı kafa. Bunu Landsberg'de de görmüştük. Almanlar bazı şehirlerde o şehrin yanından veya içinden geçen nehrin ismini şehrin adında da kullanıyorlar. Burada şu an Tauber Nehri'ni göremiyorsunuz ama arkamda gördüğünüz köprünün altından Tauber Nehri akıyor. Yukarıda da Rothenburg şehrini görüyorsunuz. Zaten ob der Tauber, Tauber'in yukarısında demek. Şimdi Rothenburg'a da kendi içinde bakacak olursak Rote ve Burg kelimeleri, yani kırmızı kale. Toparlayacak olursak Rothenburg ob der Tauber, yani Tauber'in yukarısındaki kırmızı kale. Kısaca Rothenburg. Rothenburg içinden ayrı güzel, uzaktan ayrı güzel. O yüzden günümüzün geri kalan saatlerinde Rothenburg'a biraz da uzaktan bakalım diyoruz ve kendimizi şehir duvarlarının hemen dışındaki bahçelere ve üzüm bağlarına atıyoruz. Böylece Rothenburg turumuzu tamamlıyoruz. Ama bir de gecesine bakalım mı? Rothenburg'da akşam 8'de belediye binasının önünde başlayan bir etkinlik var. Bir gece bekçisi feneriyle sizi Rothenburg'un ortaçağ kokan sokaklarında gezdiriyor ve şehrin geçmişi hakkında hikayeler anlatıyor. Eğer ilginizi çekerse bunu da listenize ekleyebilirsiniz. Kein ehrenhafter Mann oder Beruf sein. Das schloss sich nach damaliger Weltsicht ein. Bu rüya gibi günün sonuna geldik. Rothenburg'a veda etme vakti. Ama romantik yol tüm hızıyla devam ediyor. Yarın sabah başka bir yerde görüşmek üzere. Romantik yolda 6. gündeyiz. Rüya şehir Rothenburg'u geride bıraktık ve Würzburg'a doğru devam ediyoruz. Yolda çok güzel, küçük, sevimli bir kasabaya uğradık. En az şirin olduğu kadar ismi de zor. Tauber Bischofheim. Aslında buradaki planımız çok hızlı bir kahvaltı yapıp etrafı hızlıca dolanıp yolumuza devam etmekti. Ama kasaba bizi gerçekten çok enteresan, çok güzel bir sürprizle karşıladı. Şu an şehrin meydanında bir festival var. Arkada müzik seslerini duyuyorsunuz.
Ve aslında bu festivalin sebebi burada senede bir kere yapılan bir etkinliğe denk gelmiş olmamız. Önemli bir festival. Taubertal 100 maratonu. Hatta bu maraton değil, bu bir ultra maraton. Çünkü 100 dedikleri şey mil. 100 millik bir maraton bu. Senede bir kere oluyor dediğim gibi ve işte biz denk geldik. Bazen böyle şeyleri planlarsın ama denk getiremezsin. Bazen de böyle kendiliğinden denk gelir. Ultra maraton, 161 kilometrelik bir maraton. Sabahleyin koşucular Rothenburg'dan başlamışlar. Sabah 6'da koşmaya başlamışlar. Farklı bitiş noktaları var. İlk bitiş noktası 50. kilometrede. İkinci bitiş noktası şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz yer. Yani bu kasabada 70. kilometre bitişi var ve şu an finish çizgisini arkada görüyorsunuz. Birazdan sporcular gelecek. İlk koşucuyu birazdan burada birlikte izleyeceğiz. Ve işte ilk sporcum. 70 Kilometer Lauf beim Taubertal 100, eine super Leistung. Sieht aus, man glaubt gar nicht, dass heute früh um 6 Uhr in Rot. İlk kadın sporcu geliyor. Bu ultra maratonda 70. kilometreden sonra 100. kilometrede ve 100. milde 2 finish noktası daha var. Bu arada akşam sonuçlara baktık. Bu 161 kilometrelik ultra maratonu birinci bitiren sporcu koşuyu 13,5 saatte tamamlamış. Bu arada bu 161 kilometrelik ultra maraton derken biz de Selen'le bu romantik yol ortasında inanılmaz bir yol kat ettik. Arabayla gittiğimiz mesafeden bahsetmiyoruz. Yürüyerek kat ettiğimiz mesafe, inanılmaz bir istatistik var bizde de. Yarın turumuzu tamamlayalım, onları sizinle de paylaşacağız. Bizde de ufak bir ultramaraton var. Evet, romantik yol rotasının en kuzey ucu Würzburg'dayız. Ne demiştik? Romantik yol 410 kilometrelik bir rota. En güneyinde Füssen, en kuzeyinde Würzburg vardı. Biz bunları 6 gün önce Füssen'den yola çıktık ve bugün 6. günün ikinci yarısında Würzburg'a vardık. Burası da şimdiye kadar gittiğimiz her yer gibi bizi çok şaşırttı, çok etkiledi. Ve gittiğimiz diğer yerlere göre gerçekten burası çok farklı. Öncelikle burada hayat var, burada insan var, burada kalabalık var. Biz 6 gündür bu kadar çok insanı bir arada hiç görmemiştik. Evet, şehrin bu bölgesine birazdan tekrar geleceğiz. Ama öncesinde turumuza Würzburg Residence ile başlıyoruz. ...1700'lü yıllarda yapılmış olan Würzburg Residence, Almanya'daki en önemli barok yapılardan biri olarak kabul edilmekte. 1800'lerde Napolyon Bonaparte'ın da 3 kere konakladığı bu yapı, İkinci Dünya Savaşı döneminde ise aldığı hasarlarla kullanılamaz hale gelmiş ve 1900'lerin ikinci yarısında tekrar yapılmış. Binanın yanında ise çok güzel bir bahçe var. Birçok heykelin yer aldığı bu bahçede görülmeye değer. Enteresan heykeller var bahçede. Zorla birbirine üzüm yediren melekler. Üzüm bitince birbirini yiyenler. Turumuza Aziz Kilin Katedrali ile devam ediyoruz. Katedral ön cephesinden bu şekilde gözükürken arka tarafında iki ayrı kulesinin daha olduğunu göreceksiniz.
Şimdi sırada Würzburg'a yukarıdan bakan Marienberg Kalesi var. Kale buradan çok güzel gözüküyor. Bakalım Würzburg yukarıdan nasıl gözükecek? Yine yürümekten sefilleri oynadığımız bir günde Würzburg'a geldik. Kendimize dandik bir sandviç aldık. Burada bir kuru taş bulduk. Bu taşın üzerinde yemeğimizi yiyoruz. Ama yemeği nerede yiyoruz? Bu taş nerede? İşte öğle yemeği manzaramız. Würzburg'un en sembolik yerlerinden biri de bu eski köprü. Würzburg açılış anonsumuzu da zaten orada yapmıştık. Gün batımına doğru tekrar orada köprüde olacağız ama yukarıdan manzarasını sizinle paylaşalım. Çünkü Würzburg yukarıdan da ayrı bir güzel. Bu kaleye çıkmak için 2 tane alternatif yol var. Birisi böyle daha çok merdiven ağırlıklı bir yol ve yaklaşık 25 dakika sürüyor. Diğer alternatif ise üzüm bağları arasından giden bir yol. Orası da yaklaşık 40 dakika. Biz her iki yolda görebilmek için gelirken merdivenli yolu kullandık. Dönerken de üzüm bağlarının arasından şehre iniyor olacağız. Ve tekrar köprüdeyiz. 1400-1500'lerde yapılmış bu köprü araç trafiğine kapalı. Sadece yayaların geçebildiği bu köprüde 12 tane de Aziz heykeli bulunuyor. Burası Prag'daki Karl Köprüsü'nün 3 boy küçüğü gibi adeta. Würzburg şaraplarıyla da meşhur bir yer. Zaten biz arabayla Würzburg'a yaklaşırken yolun sağı solu her yer üzüm bağı olmaya başlamıştı. Şaraplarıyla meşhur bir yerdeyiz ve burada bir ritüel var. Şu an üzerinde bulunduğumuz bu Würzburg'un en ünlü köprüsünün üzerinde insanlar gün boyu şarap içip yukarıdaki Marienberg Kalesi'nin manzarasının keyfini çıkarıyorlar. Köprünün her iki ucunda birkaç tane mekan var. Oradan şaraplarını alıp anın keyfini çıkarıyorlar burada. Tabii ki biz de icabına bakacağız. Biz ise akşam keyfimizi köprüde değil köprünün az ilerisinde yapıyoruz. Böylece manzaramıza hem kaleyi hem de köprüyü alıyoruz. Günün sonuna geldik sayılır. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın romantik yol rotamızın son gününde görüşmek üzere. Romantik yol rotamızda 7. gündeyiz. Yani son gündeyiz. Bugün de 4-5 saatlik bir programımız var. Aslında biliyorsunuz bu rotanın son noktası olan Würzburg'a dün gelmiştik. Ama bu rotaya bir yerde biz ekleyelim istedik. Bamberg'e gideceğiz bugün. Ve rotamızı, romantik yol rotamızı Bamberg'de sonlandıracağız. Oraya gitmeden önce sabah çok güzel bir parka geldik. Burası Würzburg'un hemen dışında böyle 10-15 dakika mesafede bir park. Rokoko bahçelerindeyiz. Burası tarihi bir park. Ve içinde 300'den fazla heykel var. Hani heykeller bu arada çok enteresan. Hani sanatçılar ne anlatmak istemiş anlamadık ama çok değişik kafalar var.
Güne çok güzel başladık. Temiz hava alıyoruz ve fresh bir şekilde yola devam edeceğiz. Bamberg'e gidiyoruz. Romantik yol seyahatimizde son şehirdeyiz. Bamberg'e geldik. Arkamda gördüğünüz bina eski belediye binası. Bamberg'in eski belediye binası. Bu seyahatimiz boyunca gördüğümüz belediye binaları arasında uzak ara en enteresanı. Şu arkamda gördüğünüz kısım bu binanın aslında büyük bir kısmı ve bir yapay ada üzerinde yer alıyor. Ama daha da enteresanı binanın öbür ucunda beyaz sarı bir kısmı var. Bu tamamen binadan böyle nehre doğru bir çıkıntı yapmış ve tamamen bu kazıklar çakılarak nehrin üzerinde inşa edilmiş bir kısmı. Bu belediye binasının çok da ilginç bir hikayesi var. Zamanında Bamberg halkı bu belediye binasını inşa etmek istediğinde dönemin Bamberg piskoposu buna izin vermemiş. Hayır demiş, bu binayı buraya inşa edemezsiniz, benim topraklarımda bu binayı yapamazsınız. Bunun üzerine Bamberg halkı başka alternatif bir çözüm geliştirmiş ve sen izin vermiyorsan demiş, biz de bu binayı nehirde yaparız. Bamberg güzel, keyfimiz yerinde ama biraz sona doğru yaklaşmanın verdiği hüzün var. Bamberg'teki son dakikalarımızı geçirmek için şimdi de Küçük Venedik adındaki renkli renkli nehir evlerinin olduğu yere gidiyoruz. Küçük Venedik tam kartpostallık bir yer ve romantik yol seyahatimiz için de harika bir final. Bu bir haftalık masal gibi seyahatimizin sonuna geldik. Maalesef her şeyin bir sonu oluyor ama biz bu seyahatten gerçekten çok güzel anılarla dönüyoruz. Bu 7 günde 13 farklı kasaba ve şehir gezdik. Bazıları tabii ki öne çıksa da biz hepsini çok sevdik. Bu masal gibi bir haftalık romantik yol gezimizi birçok güzel anı ve sayısız fotoğrafla tamamlıyoruz. Romantik yolun 410 kilometrelik bir rota olduğunu ve üzerinde 28 tane şehir, kasaba, köy olduğunu söylemiştik. Bizim uğradığımız yerleri ise ekranda sağ tarafta görebilirsiniz. Hepsi birer Maps & Bags tavsiyesidir. Ama bilin ki romantik yol bunun çok daha fazlası. Bu arada Tauber-Bischofheim'daki ultramaraton sırasında bazı istatistiklerden bahsedeceğimizi söylemiştik. Videoyu bitirmeden onları da aktaralım. Bu bir haftalık romantik yol seyahatimiz boyunca arabayla kat ettiğimiz 410 kilometreye ilave olarak gittiğimiz yerlerde de yaya olarak tam 182 bin adım atarak toplamda 140 kilometre yürümüşüz. Biz de bir alkış hak ediyoruz sanırım. Bir sonraki seyahatte, bir sonraki keşifte görüşmek üzere.